Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Tarsus'ta yürütülen gizemli kazı hakkında ilk defa izleyeceğiniz görüntüleri yayınlayacağımız ve bilinmeyenleri bilinir kılacağımız bir video ile sizlerle beraberiz. Takvimler 13 Kasım 2016'yı gösterdiğinde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bulunan 3103 sokakta başlayan ve halen devam eden kazı uzun süredir kamuoyunu meşgul etti. Büyük gizlilik içinde başlatılan kazıda polisin, hatta MİT'in nöbet tutması, hiçbir yetkilinin kazıyla ilgili açıklama yapmaması olayın gizemini daha da arttırdı. Kazının 2012 yılında Tarsus'ta tarihi eser kaçakçılığı şebekelerini araştırırken öldürüldüğü iddia edilen polis memurunun cinayetiyle ilgili olabileceği konuşuluyor. Çevre sakinleri, polisin kazı alanı ile ilgili gizlilik kararı bulunduğundan bu alana girmenin mümkün olmadığını ifade ettiklerini söylediler. Burada geçmişte yapılmış olan kazılar ve bu kazılar neticesinde işlenen başka cinayetler olduğunu da belirttiler. Bu arada defineci olduğu düşünülen diğer 3 kişi ise halen kayıp. Buradaki kazı çalışmasının tarihi bilgiler elde etmek için yapıldığını söyleyen yetkililer bunun dışında tek söz etmiyor. Ancak bu tarihi bilgiler anlaşılıyor ki birçok insanın ilgisini ve dikkatini çekmiş olacak ki çevre insanlarının dediklerine göre yabancı bilim adamı oldukları düşünülen kişiler kazı alanına girerken görülmüş. Bu basit bir arkeoloji kazıysa yabancı bilim adamlarının burada işine. Öyle ki bölgede bulunan kişilerden bazılarının anlatmalarına göre kazı alanına giriş noktalarından özel kıyafetler ile geçtikleri görülmüş. Ki tarifleri derinleştirince bunların radyasyon önler koruyucu kıyafetleri olduğu anlaşılıyor. Modern cihazların kullanıldığı kazıda anlatılanlara göre 24 saat esasına göre 20 kişi çalışmakta. Kazıyla ilgili özel ekip ve kazıda görev alanların yiyecek ve barınmaları da aynı yerde giderilerek dışarıyla bağlantılarının kesildiği bölgede güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olması dikkat çekiyor. Kazının ilk başladığı günlerde çevredeki binalara keskin nişancılar yerleştirildiği, evin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışında ise tam donanımlı özel harekat polisinin aldığı önlemler, bölgede oturan vatandaşların aşırı tepkisini çekince hafifletilmiş olsa da kazı yapılan ve bazı evlerin damında kurulan kulübelerde tam donanımlı özel harekat polisleri 24 saat esasına göre nöbet tutmayı sürdürüyor. Nöbetçi polisler ellerindeki dürbünle çevreyi sürekli kontrol ederken kazının yapıldığı evin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışı ise halen kapalı. Sokağın girişinde kurulan derme çatma sobayla ısıtılan kulübede ise uzun namlulu silah taşıyan polisler görev yapıyor. Devlet Haber Ajansı'nın haberine göre Ankara'da oluşturulan özel bir ekip özel harekat polislerinin aldığı önlemler altında yaklaşık 1,5 ay önce mahalleye girdi. MİT görevlilerinin de yer aldığı ekip çalışmalara başlarken sokağın giriş ve çıkışı zırhlı polis araçlarıyla kapatıldı. Mahalle halkı yaşanan korku ve panikle polise silahlı kişilerin mahalleye bastığı yönünde ihbarda bulununca kendilerine kazının Başbakanlık bilgisinde yapıldığı belirtilen resmi yazı gösterildi. Giriş ve çıkışlara kapatılan sokağın çevresinde oturan diğer evlerdeki vatandaşlara sınırlı izin verilmesi polis ile vatandaşları zaman zaman karşı karşıya getirdi. Bölgede fotoğraf ve video çekmek yasak olduğu gibi Google Earth'ten de bölge blurlanmış durumda. Kazı alanının yer aldığı evin bulunduğu dar sokağın girişinde ise kurumuş hazır beton izleri var. Bunu bazı mahalle sakinleri kazı alanında beton güçlendirmesi çalışması yapıldığı şeklinde yorumluyor. Evin doğu kısmına düşen diğer bölgede ise genelde tamir atölyeleri yer alıyor. Buradan da görüntü alınmaması için mavi branda ile evin çevresi kapatılmış durumda. Brandalar ve duvar kısmının altından ise tarlalara kadar su tahliye boruları uzatılmış. Çevre sakinleri yolda kısmi çökmeler ile bazı bahçe duvarlarında yıkıldığı çökmelerin kazılardan kaynaklandığını söylüyor. Kazının yapıldığı ve doğu tarafına düşen avlunun ters istikametinde bulunan ve evin ana giriş kapısının da baktığı sokaktaki çökmeler son günlerde artış gösterince burası her iki taraftan da polis bariyerleriyle kapatılmış. Kazı yapılan evin girişinde ise sürekli bir araç hazır bekliyor. Gün içinde evin önünde hiçbir hareket yok. Akşam olup saat 19'u gösterdiğinde başka bir araç geliyor evin önüne ve 4 kişinin indiği görülüyor. 4 kişi eve girerken içeriden çıkan 2 kişi ise gün boyu bekletilen diğer araca binerek uzaklaşıyor. Özellikle güneşin batıp havanın iyice karardığı saat 21'den sonra kazı alanında yakılan ışıklar gün aydınlanana kadar söndürülmüyor. Gece boyu dikkat çeken tek şey ise kazı alanının üzerinin kapatıldığı mavi brandanın altında görünen bu ışık oluyor. Çevredeki mahalleli ve esnaf ise artık durumu kanıksamış. Bir mahalle sakini, "Oraya varamıyoruz ki yasak,
kuş uçmuyor, bir şeyler çıktığını söylüyorlar. Boşuna beklemezler ki derken bir başkası da polis cinayeti olmuş, define varmış, doğruymuş, ben gerçekten gördüm, polisler bekliyorlar diyor. Kimisi altın var diyor, kimisi tarihi eserler. Merak ediyoruz, soruyoruz. Her gün 20-25 kişi çalışıyor ifadesini kullanıyor. Kazı alanının yanındaki arsa ve evin kendisine ait olmasına rağmen bilgi alamadığından yakınan bir mahalleli ise sadece eski bir şehir çıktığını söylüyorlar diyor. Bununla ilgili hemen herkesin hatta birkaç teorisi bulunmakta. Fakat bu olayı cidden araştıran ve verilerini bizimle paylaşan bölge sakinlerinin söyledikleri küçük parçalar halindeki bulmacalar birleştirilince ortaya ciddi bir sonuç çıkmakta. Bu sonuçlara geçmeden önce onları sıralarsak, kazıda büyük miktarda define çıktığı söylentisi halkın ilgisini başka yöne çekmek için kullanılmış bir yöntem olabilir. Kazılan yerden pek çok şey çıktığı iddia edilmekte. Küpler dolusu altınlar, altın heykeller, hazine sandıkları vesaire. Mutlaka kazılan yerden bir şeyler çıkmış olma olasılığı yüksek. Fakat bunun hazine ya da altın olma ihtimali düşük. Çünkü bölgede kazı başlatıldıktan sonra yüksek miktarda elektromanyetik alan bozukluğu gözlemlenmiştir. Gerek sık sık giden elektriklerde, bozulan TV kanalları, gerekse de telefonlardaki cızırtılar ve kesilmeler, bunların sinyal kesici, jammer tabir edilen cihazlar ile de yapılamayacağı da bir gerçektir. Çünkü bu cihaz 50 metrekarelik bir alanda etkiliyken, bahsi geçen olay çok daha büyük bir alanı kapsamaktadır. Kazıya başladıktan sonra bölgede yoğun miktarda elektromanyetik alan ölçümü yapılmış, bununla birlikte yakın çevredeki insanlarda yoğun elektromanyetik alana maruz kalmaları sebebiyle bazı rahatsızlıklar görülmüştür. Bunlar stres, görüş alanının daralması, kulak çınlaması, yorgunluk hissi, uyku bozukluğu, konsantrasyon bozulması, baş ağrıları, işitmede geçici aksaklıklar ve sersemlemedir. Bununla beraber kazı yapılan yerin içinde özel radyasyon koruyucu kıyafetler ile giren yabancı bilim adamları gerçeğini de eklediğimizde bahsi geçen kazıda yüksek derecede elektromanyetik alan ve radyasyon yayan bir cismin olabileceği gerçeği ortaya çıkmakta. Bunun ne olacağını söylemeden önce kazı bölgesinde yapılan bazı hazırlıklara da bakmak gerekir. Kazı bölgesine günün belli saatlerinde büyük yük kamyonları ve çimento kamyonları girmekte. Gün içinde birkaç seferi bulan bu yük trafiğinden sonra kamyonların çıkan kumu nereye döktüğü ise bir muamma. Çünkü kamyonların izlenmesi de yasak. Bazı kişilerin söylemlerine göre kamyonlar kazı alanından çıkan kumları askeri bölgeye boşaltmaktalar. Peki basit bir moloz ve toprak parçası için bunca güvenlik neden? Toprağın içinde başka ne olabileceği düşünülmekte. Kamyonların içinden metro ve yer altını kazmak için kullanılan solucan tabir edilen makineler çıkmakta ve kapalı alanda monte edilip yerin altı tünel gibi kazılmakta. Resmen bir yeraltı metrosu inşası gibi yer altında büyük bir tünel yapılmakta. Bunun sonucunda bazı evlerde ve sokaklarda çökmeler oluşmakta. Sadece basit bir kazı olmadığı için toprak çıkartılıp dökülmüyor. Çimento ile de sağlamlaştırma ve dolgu çalışmaları da yapılıyor. Bu yeraltı tünelinin basit bir define ve altın için yapılmadığı muhakkak. Çünkü toprağı tekrar kazılan yere dökmek varken bu tünel zahmeti ne için? Neyi düzgün bir şekilde kimsenin de görmemesi için yer altından çıkartmak istiyorlar. Kazı alanında brandalardan sonra 2 güvenlik noktasından girildiği söyleniyor. Birinde bütün elektronik cihazlara, telefonlara ve benzer kayıt cihazlarına el koyuluyor. İkinci kısımdan sonra bir plaza yüksekliğinde kazılan yer altına inen basit bir asansör olduğu söylenmekte. Çalışan onca büyük cihaz, kazı makineleri ve ışıklandırma olsun normal bir elektrik hattı kaldırmayacağından büyük bir jeneratör getiriliyor. Fakat bunu getirenin yine Amerikalı bilim adamları olduğu söylenmekte. Çünkü normal bir jeneratör hiç durmaksızın çalışması için sürekli benzin ve motorun gerekirken bölgeye bunların ikmalini yapan bir kamyonun geldiği görülmüyor. Bununla beraber çalışırken aşırı miktarda ses çıkartan jeneratörlerin aksine bu cihaz neredeyse sessiz şekilde çalışmakta. Yani bunun nükleer yakıtlı bir cihaz olması muhtemel. Sonuç kısmına yaklaşırken olası en iyi 3 teoriden sadece birinin gerçek olabileceğine ve Türkiye'de ilk defa bunu kanıtlayacak resim ve video ile sizlere sunacağız. Peki nedir bu teoriler? Söylenti: Agartha ya da bir yeraltı şehri mi bulundu? İhtimal: Bu olasılığın yüksek olmasıyla beraber bu teoriyi çürütecek veriler de mevcut. Bunlar ortaya çıkan yoğun şekilde elektromanyetik alan ve radyasyon koruyucu kıyafetler ile içeri giren bilim adamları. Eğer buranın radyoaktivite içeren bir kapısı ya da girişi yoksa bu olasılık çürümüş oluyor. Bununla beraber yer altında yapılan tünel, kazı ve dolgu çalışmaları
onlara bir metro geçidi yapmak için değilse neden yapılmakta? Söylenti. Kutsal ahit sandığı mı bulundu? İhtimal. Evet, bu olasılık da yüksek bir ihtimal. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in ondan önce ve sonraki neredeyse tüm gizli cemiyetlerin ve devletlerin ele geçirmek istediği mutlak gücü simgeleyen, aynı zamanda kutsal bir emanet olan ahit sandığı eski kaynaklarda resmedilirken hep sandık içinde çıkan güneş ve güneş ışıkları gözlemlenir. Bu da güneş gibi yakıcı ve sıcak, aynı zamanda büyük bir güç barındırdığını simgeler. Ortaya çıkan büyük elektromanyetik alan ve radyasyon kıyafetli bilim adamları bu ihtimali desteklese de yer altındaki tünel bunu çürütmekte. Resimlerde de bir sandık olarak gösterilen bu nesne için kamyon boyutundan büyük bir tünel açmaya çalışmak ve bunu sağlamlaştırmak neden? Sonuçta bahsi geçen asansörü büyütebilecekleri gibi radyasyon koruyuculu özel bir kamyonla da bunu çıkartabilirler. Gelelim son ihtimalimize. Söylenti. Uzaylılara ait antik bazı cisimler ve uzay gemisi mi bulundu? İhtimal. Her ne kadar çok çılgın bir teori ve ihtimal gibi görülse de bunun imkansız olmadığını açıklayacağımız ve Türkiye'de ilk defa yayınlanacak olan resim ve videodan sonra düşünceniz değişecektir. Elektromanyetik alanların gösterdiği etkiler zaten her UFO olayında rastlanan klasik belirtilerdir. Elektrikli eşyaların ve motorların çalışmaması, televizyonların ve cep telefonlarının kısa süreli bozulması bu noktada belirtilen olasılığı doğrulamakta. Radyoaktif koruma giysili bilim adamları çoğu UFO olaylarında araştırmaya gelen kişilerde ve askerlerde bu tarz koruma kıyafeti yüzlerce olayda rapor edilmiştir. Bunların en bilinen ve popüleri ise Roswell UFO kazasıdır. Bu kıyafetlerin giyilme nedeni ise tahmini nükleer yakıt kullanan UFO'larda bulunan bir sızıntı ya da bölgesel radyasyon seviyesidir. Bu noktada belirtilen olasılığı doğrulamakta. Yer altına yapılan büyük tünel ve metro benzeri kazı ise yukarıdan çıkartmaya cesaret edemedikleri büyük bir UFO için olabilir mi? Eğer öyleyse bunun iki nedeni olmalı. İlki, bölgede her ne kadar yasaklar ve kurallar uygulansa da pek çok meraklı göz hala bu kazıyı dikkatle izleyecektir. Ve yukarı çıkartmak için yıkılan ev ve çevreye muhtemel kurulacak vinç çok ilgi çekip gizliliği ihlal edecektir. Bu yüzden yer altından açılan tünelden kimseler görmeden kamyonlar ya da tırla çıkartılıp rıhtıma götürülecek, büyük bir nesneyi taşımak için uygun bir yol olacaktır. Bununla beraber herhangi bir yanlış işlem sonrası radyoaktivite içeren cisim tonlarca toprağın altında kalması sızıntıyı bir nebze de olsa önleyecektir. Yer altında bu kadar büyük tünel açılmasının sebebi ise muhtemel cismin yekpare bir parça olup sökülüp taşınamadığı olasılığıdır. Bu noktada belirtilen olasılığı doğrulamaktadır. En çarpıcı kanıt ise şudur. 28.07.2017 tarihinde saat 02 sularında bahsi geçen kazı alanının üzerinde bir UFO görülüyor. Çevrede ufak daireler şeklinde tur atan nesne kazı yapılan yerin çatısına doğru inmeye başlıyor. Bu sırada UFO'nun altındaki mavi ışık kırmızı renge dönüyor. Birkaç saniye kımıldamadan sabit şekilde UFO eve yaklaşıyor. 6 metre kadar çatıya alçalıyor. Çatıya yaklaşınca UFO'nun altı daha da kızarıyor. Daha sonra hızla yükselip gözden kayboluyor. Birkaç dakika sonra çevrede savaş uçakları dolaşmaya başlıyor. Öyle ki çoğu kişi tekrar darbe mi olduğu endişesiyle sokağa çıkıyor. Savaş uçakları defalarca bölgeden geçtikten sonra onlar da kayboluyor. UFO'dan sonra sabah saat 6 sularında nereden geldiği anlaşılamayan yüksek frekanslı, rahatsız edici ıslık benzeri tiz bir ses 5-6 saniye boyunca duyuluyor ve çevre insanı korkup tekrar dışarı çıkıyor. Bu kanıtlar ve belgeler ışığında yapılan kazının antik fakat hala faal olan ve radyasyon saçan bir UFO için yapıldığını söyleyebiliriz. Kazı alanına gelen ve inecek kadar yaklaşan UFO görüntüleri de bu iddiayı desteklemekte. Nitekim ülkemizde gözlemlenmiş hiçbir UFO hadisesinde bir binaya 6 metre yaklaştığı görülmemiştir. Ki bu UFO tam olarak kazının yapıldığı evin üzerine gelmiştir. Bütün UFO olaylarında olduğu gibi Amerikalı bilim adamları bu işin içinde olup büyük ihtimalle çıkartılacak UFO yine rıhtıma yanaşacak Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri kargo gemisiyle incelenmek üzere Amerika'ya gidecektir. Belki de efsanevi 51. bölgeye. Orta Doğu'daki karışıklık sebebiyle rıhtıma yanaşan pek çok askeri gemi olduğundan bu da göze batmayacaktır. Her ne olursa olsun tarihsel bir bulguya ev sahipliği yapan ülkemizden gidecek önemli bir buluş olan bu araçtan çıkması olası tiz ses ile gece üzerinde uçan UFO belki de insanlığa yalnız olmadığının en güzel kanıtıdır. Belki de onlar sandığımız kadar dost canlısı değil ve farklı arayışlar içindedirler.
Belki de yüzlerce ya da binlerce yıldan beri saklı kalan sır hiç bulunup çıkartılmamalıdır. Peki, hepimiz bunun sonuçları için hazır mıyız? Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi platformlarda paylaşmayı, yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için Kült TV'ye abone olarak Araştıran İnsanlar topluluğuna katılmayı unutmayın. Bir başka videoda daha görüşünceye kadar, hoşça kalın araştıran insanlar.